Bu akşamki canlı yayınımızda Usyk Joshua'yı tekrar konuşacağız. Tabii benim bazı konularda açıklama yapmam gerekiyor. Özellikle bazı takipçilerimin yorumları var. İşte maçla ilgili öncelikle şöyle bir şey yapayım. Joshua'nın maçla ilgili bir açıklaması var. Onu ben size açıklayayım. Sonrasında da e, ben o takipçimin bana karşı söylediği söze açıklık getireceğim. Şimdi Joshua'ya sorulan sorulardan biri şu. Ne yanlış gitti diye soruyorlar Joshua'ya. Teşekkür ederim. Joshua'ya diyorlar ki ne yanlış gitti? Sadece bir kayıp alıyoruz ama doğruyu bulacağız diyor. Yani rövanşta kazanacağız diyor. 9. roundda görmedim. 9. roundda diyor gözüm görmedi. 9. roundda görmedim. Gerçekten hiçbir şey görmedim. Gözüm kapalıydı diyor 9. roundda. İyi bir deneyimdi çünkü zor durumdayken kendinizi kontrol etmeyi, her şeyin üstünde kalmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu yüzden hiçbir şey görmediğimde bu ilk kez bir kavgada oluyor diyor. Aleykümselam. Yani ilk kez bir kavgada diyor başıma bu geldi diyor. Samsun'dan selamlar. Nasılsın Erdal hocam? Saygılar. Erhan Can Bulut teşekkür ederim. Ee, şimdi bir sonraki rövanş isteyip istemediğine soruldu. Anthony Joshua %100 diyor. Ben rövanş istiyorum. Büyük bir ihtimal rövanşa da kazanmak için gelecek. Büyük bir ihtimal. Antrenmana geri dönmeye hazırım. 12 round. Antrenmana geri dönmeye hazırım. 12 roundluk iyi bir maçtı. Bu yüzden antrenmana döndüğümde kaldığımız yerden devam etmek için iyi bir yerde olacağım diyor. Büyük bir ihtimal rövanşa sağlam hazırlanacak Anthony Joshua. Şimdi arkadaşlar şimdi birkaç soru var. Onları cevaplayacağım. Yanlış anlaşılma var. Bunun gibi bir şey. Şimdi şuradan soru cevap şeklinde ilerleyelim. Aleykümselam. Anthony Joshua Alexander Usyk arasında rövanş olsa rövanşı Anthony Joshua alabilir mi? Rövanşta kimi favori görüyorsunuz? Veya favoride ne diyecektim? Dilim sürçtü. Örnek vereyim. Rövanşta yine Usyk mi alır maçı? Dilim sürçtü. Örnek vereyim. Rövanşta yine Usyk mi alır maçı? Bununla ilgili düşüncelerinizi görelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu ben açıklamamı yapayım. Bir tane takipçimin teki şöyle bir şey söylemiş. Bir konuda sana katılmıyorum hocam. İşte maçın örnek vereyim enerjisi çok yüksekti. Usyk de çok hızlıydı. İşte teknikli zaten ben Usyk'in tekniğiyle ilgili kesinlikle bir şey söylemedim. Söylemem de hocam ne yapsa yapsın Usyk yenemez. Usyk'i yenemez. Bakıp göreceğiz. Abi Usyk Joshua'ya kemerlerini geri vermiş. Demek ki bunların yenisini parayla alacağım demiş Usyk. Böyle bir şey olmaz herhalde. Şaka mı yapıyorsun sen? Şimdi Şimdi arkadaşlar Usyk'i ben tanıyorum. Yakından boksunu biliyorum. Joshua'nın boksunu biliyorum. Hani o takipçimin dediği hocam işte maçın nasıl enerjisi düşük. Daha ne kadar hızlı olabilirdi işte daha ne kadar iyi olabilirdi örnek vereyim Joshua içinde Usyk içinde. Ben Usyk'in tekniğiyle ilgili bir şey söylemedim. Söylemem de. Ama şu bir gerçek. Maça genel olarak baktığımızda benim şahsi fikrim Usyk'in de Joshua'nın da performansları %85 %90'larda değildi. Belki bana yine diyorum katılan arkadaşlar olacak. Katılmayan arkadaşlar olacak. Ben de %60 %65'lik bir performans sergilediler. Yani bence beklenen o çekişme geçmedi maçta. O adrenalin geçmedi. Onun gerisinde kaldılar. Doğruya doğru zaten çok fazla örnek vereyim. Yumruk sayısı çok fazla değildi. Hop
hop kalkmadı insanlar. Yani birbirlerine ikisi de hep bir maçı kontrol altında tuttu. Abi Usyk Joshua'ya kemerlerini. Şimdi bir saniye. Dikkatli dövüştüler. O yüzden fazla yumruklaşmadılar. Aynen öyle. Şimdi şu bir gerçek. İkisi de tedbirliydi. İkisinin de örnek vereyim full dikkatler birbirlerine. Ama şu bir gerçek birbirlerine. Ama şu bir gerçek tamam ikisi de tecrübeli, ikisi de iyi, ikisi de akıllı boksör. Ama bu şekilde bir maçta düşün dünya oraya toplanmış. Orada en azından biraz da şu olabilirdi yani yumruk sayısının çok olması gerekiyor. Yani insanlar örnek vereyim nasıl ki Tyson Fury, Deontay Wilder maçlarında nasıl birbirlerine yumruk atıyorlar insanlar hop, oturup hop kalkıyor. Yani bu şekilde olması gerekiyordu. Böyle bir maç gerekiyordu. Bunu ne zaman yaşattılar bize? Yani arkadaşım biri de yorum yapıyor. Bunu bize son round yaşattılar. Onu da Usyk yaşattı. Son saniyeler örnek vereyim. Son 30 saniye bunu yaşadık. Yani bunun en azından 12 round boyunca her round bu şekilde bu tarz bir heyecan yaşatsalardı örnek vereyim ring etrafına boksu izleyen insanlara en azından bilmem kaç bin kişi oraya geldi. İşte dünyada da herkes bu maça odaklandı. Bu maçı izliyor. Yani yumruk görmek istiyor. Yani Usyk istese Knoç ederdi. İkisi de Josh ring'e girmedi bence hocam. Joshua eğer dikkatsiz rahat oynasaydı Ruiz'deki gibi sopayı yerdi. Şimdi ben doğruyu söyleyeyim. Ee, Bir haberde gördüm abi Joshua'nın soyunma odasına gitti ve sözleri demiş ben de bu haberi yanıncıyım. Abi sana sordum doğru mu? Yazını tam okuyamıyorum. Buradan bakacağım. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben yine söylüyorum. Ben maçın enerjisini beğenmedim. Doğruya doğru. Bana katılan olur, katılmayan olur. Yani bu maçın enerjisi %85, %90'larda olacak yerde %60, %65'lerde kaldı. Yani insanlar şunu yaşayamadı. Yani o enerjiyi yaşayamadı. Yani nasıl söyleyeyim o ona atak o ona atak böyle bunu yaşayamadı. Daha çok orta distansta tuttular maçı. Belleri oynadı. O ona işte o yumruk yerim işte diğeri dedi ben yumruk yerim. Biraz işin açıkçası ikisi de birbirinden çekinerek boks yaptı. Ama sonlara doğru biraz Usyk açıldı. Usyk'in ara ara yine kontrollü sağları vardı. Kontrollü vuruşları vardı ama yani yine de genel olarak bu maç bol yumruklu geçmesi gerekiyor. Özellikle Andy Ruiz daha heyecanlıydı. Aynen öyle. Mesela Andy Ruiz Joshua maçı daha heyecanlıydı. İki maçta da. Çünkü sürekli pres yapan bir Andy Ruiz yani karşısında da Joshua mesela Joshua'nın Klitschko'la yaptığı maça bak. Nasıl vuran vurana kıran kırana yapıyor. Bazen gerçekten isteyince Anthony Joshua çok iyi dövüşüyor. Ama isteksiz olduğu zaman yani böyle büyük bir maçta da yani ben de Joshua'yı anlamış değilim. Ya günü gününü tutmuyor ya da psikolojikmen etkileniyor. Ne olduğunu da anlamıyorum ama şu bir gerçekti. Maçın ilk roundlarında Usyk biraz örnek vereyim Joshua'nın karşısında rahat değildi. Ama sonlara doğru Usyk Joshua'dan yumruk yedi. Mesela Joshua'yı çözdükten sonra artık rahat olmaya başladıktan sonra çok rahat Joshua'ya vurmaya başladı. Ama maça baktığımızda çok fazla örnek vereyim şu yoktu. Usyk çok fazla Joshua'yı ezmedi. Sadece puan alıcı yumruklar vurdu. Usyk'in boksu Vasil'in boksu puan alıcı. Yani yatırma onlar yatırsa da olur, yatırmasa olur. Onlar için tek bir doğru var. O da kazanmak. Yani maçtan galip ayrılmak. Yani bu maçta şöyle bence Joshua ben hani Joshua'dan hani bir teknik taktik savaşı beklerken bakıp gördüğümde ne Usyk'te ne de Joshua'da hiç böyle bir şey görmedim. Gayet rutin bir maç yaptılar. Her zamanki boksunu yaptılar. Hatta Joshua kendi boksunun çok gerisindeydi. Performans olarak gerideydi.
Çünkü Joshua sanki şöyle bir şey var. Yani her maçta bunu görüyoruz Joshua'da. Yani artık nefesim yetmeyecek diye yumruk atmıyor sanki. Bunu görüyoruz Joshua'da. Madem nefesinde bir sorunu var, kondisyonunda sorunu var. Önce bunu düzelt. Örnek vereyim öyle maça çık. Yani e, çünkü şöyle arkadaşlar, kondisyonunuz eğer iyi değilse, maça iyi hazırlanmazsanız, nefesine güvenmezseniz yumruk atmaya çekinirsiniz. Örnek vereyim, şunu şöyle düşünün. 12 roundu çıkartamayacağım. 12 round sizi korkutur. Ama örnek bu maçta iyi hazırlandığın zaman, nefesine de güvendiğin zaman isterse 15 round da olsa ringde çok rahat olursun ve istediğin kombineyi atarsın ve bol yumruklu geçer maç. Erdal Hoca nasılsın? Ben Barbarossa. İyiyim, sağ ol Barbarossa. Solak boksörler çok tehlikeli oluyor. Bence bunun da avantajı vardı abi. Daha çok isabetli vuruş yapabiliyor. Benim görüşüm, senin fikrin nedir? Zaten aynı, ben söylemiştim. Usyk dedim ters kart. Joshua güçlü yumruğunu iyi vuruyor. Usyk de rakibinin güçlü yumruğunu bekliyor. Boşalıp iyi vuruyor. Sağlam iyi vuruyor dedim. Joshua da şunu yaptı. Usyk'in örnek vereyim yağına bal sürdü. Ne yaptı? Hazır Usyk'ten zaten fizik olarak boyu uzun. Çöktü. Tam Usyk'in boyunun seviyesine indi. Usyk de ona hak ettiği dersi verdi. Ama Joshua kendini geri çekip bazen oynarken böyle, bazen de örnek vereyim kapanıp kroşelerle yatarak, kroşelerle, aparkatlarla Usyk'e vursaydı, emin olun prese dayalı boks yapsaydı son 4 round veya 5 round emin olun Usyk'ten maçı alırdı. Ama çok yanlış dövüştü. Joshua'nın hızı yavaş kaldı Usyk karşısında. Aynen, Usyk Joshua'dan daha hızlıydı. Ama şu da bir gerçek. Ben yine söylüyorum. Usyk biraz örnek vereyim kilosu normal değildi. Ağırdı. Biraz daha fit olması gerekiyor. Eğer biraz daha eskisi gibi fit olursa Usyk ağır siklette, şu bir gerçek, çoğunu götürecek yani. Deontay Wilder, Tyson Fury. Tabi bu boks ne olacağına belli olmaz. Örnek vereyim, deriz ki Tyson Fury'yi yener ama çıkar bir bakarsın Tyson Fury Usyk'i yenmiş veya Deontay Wilder Usyk'i yenmiş. Boks bu arkadaşlar. Yani karşınızdaki rakibin ne zaman devleşeceğini bilemezsiniz. Usyk yaşamen çok iyiydi. Yani Usyk iyiydi. Ben Usyk'i kötü demedim zaten. Ama ben yine üzerine basa basa söylüyorum. Ne Usyk ne de Joshua. Yani normal performansların gerisinde kaldılar. Yani insanlar da onlardan çok iyi bir performans bekliyordu bu maçta. Çünkü ikisi de ne dedi? Çok iyi hazırlık dönemi geçirdik. Çok çalıştık. Usyk'te, Joshua'da. Ama yani bilmiyorum, ben mi göremiyorum, ben mi anlamıyorum. Maçın enerjisine baktığımızda yani insanlar hop oturup hop kalkmadı. Bu da bir gerçek. Yani ben söylediğim sözlerin her zaman arkasındayım. Yine duruyorum. Yani bir son round yaşadık bunu. Yani hani insanlar bir hop dedi, ayağa kalktı bir Usyk atak yapınca, yani Joshua'yı neredeyse yatıracaktı. Gong sesi yerişmeseydi. Ama şu bir gerçek. Boksta her zaman bu anları yaşayacağız. Usyk bu maçtan kaç para kazandı acaba? 3 milyon gibi bir şey herhalde. 3 milyon sterlin mi ne? Joshua sence açık kart dövüşebilir mi? Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse ben Joshua'nın yerinde olsam Mike Tyson boksu yaparım. Doğruya doğru. Rövanş olacak yani hocam. Aynen, rövanş olacak. %100 rövanş olacak. Zaten Joshua da istiyor bu rövanşı. Tyson Fury maçı ne zaman abi? Tyson Fury maçı 9 e, 9 Ekim'de. Şimdi arkadaşlar şuradan bakayım. Arkadaşlar şimdi ben de doğrusunu söylemek gerekirse sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Örnek vereyim, siz bu maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Örnek vereyim, hani Joshua Tyson örnek vereyim Usyk maçında
rövanşı alabilir mi? Hani kesin Usyk alır diyor musunuz? Veya kesin Joshua alır diyenler var mı? Ben de bunu merak ediyorum işin açıkçası. Joshua eğer ikinci maçta Andy Ruiz maçı gibi olur. Bence Joshua akıllı dövüşür, puan alır. Bir saniye. Ak Andy Ruiz maç. Bana da öyle geliyor yani. Bilmiyorum içime mi doğuyor, ne oluyor bilmiyorum ama bence de rövanşlarda şöyle bir şey yapıyor. Joshua sanki ilk maçta rakibini bir test ediyor. Bir test ediyor. Sonrasında onu iyi çözüyor. Round boyunca örnek vereyim. Ve sonrasında o boksöre karşı çok akıllı maç yapıyor. Bakalım bunu rövanşta görecek miyiz? Joshua o akıllı boksunu rövanşta gösterecek mi? Nasıl bir performans sergileyecek? Ee, Gerçekten ben de merak etmiyor değilim ama şu bir gerçek. Usyk artık daha özgüvenli gelecek. Joshua'yı tanıyor. Joshua'nın artık yumruk gücünü biliyor. Aynı şekilde Joshua da Usyk'in artık ikisi de birbirini çözdü. Yine diyorum bu maçlarda maçın kaderini belirleyen performanstır. Bu maçlarda maçın kaderini belirleyen özellikle son 3, son 2 round bu maçların kaderini belirler. Örnek vereyim Joshua Usyk maçında baktığımız zaman 12 round, 11 round boyunca aslında şu yoktu. Birinin çok bariz bir üstünlüğü yoktu. Bir Usyk'in üstünlüğü vardı. Puan olarak netleri çoktu ama öyle bariz bir üstünlüğü yoktu. 12. round örnek vereyim Usyk'i Joshua aynı pozisyona düşürseydi, kendi düştüğü pozisyona düşürseydi belki maçı örnek vereyim Joshua alacaktı. Ama Usyk onu düşürdüğü için zaten net olarak da puan olarak da önde olduğu için doğal olarak o andan sonra artık daha şunu yapamadılar. Yani o maçı Joshua aleyhine sonlandıramazlardı. Bu sefer çok büyük tepki alırlardı boks hayranlarından, boksu seven insanlardan. Bu yüzden doğru olanı yaptılar. Hak eden hak ettiğini aldı. Herkesin içi rahat. Bence Joshua'nın da boksu seven insanların da yani bir emek boşa gitmedi. Şimdi Ruiz maçına aldanmayın. Orada 120 kilo olan Ruiz 130 kilo geldi maça. Maçı kendi elleriyle verdi. Joshua'ya sakın o maça aldırmayın. Usyk mahveder ikinci maçta. Bakacağız. Ben 9 round Usyk'e 3 round Joshua'ya verdim. Abi şimdi ağır siklet şampiyon Usyk mi Fury mi? Şu anda Fury. Usyk kesinlikle knockout yapmaya oynamadı. Yani şöyle ben doğrusunu söylemek gerekirse Usyk Joshua aparkat kroşelerin adamı. Aparkat kroşelerin. Çünkü güçlü vuruyor. Bak mesela Usyk'e nasıl hasarlar açmış yüzüne. Vurduğu yerler nasıl örnek vereyim kıpkırmızı kaşını yardı. Yani o örnek vereyim Anthony Joshua yapacak olduğu tek şey vardı. İkili üçlü preslerini çok yapacaktı. Yani işin açıkçası Usyk'le kırışacaktı. Ben Usyk'e şöyle bir şey var. Usyk'e pres yaptığın zaman gerçekten Usyk'e yumruk vurabilirsin. Ama Usyk'le orta distansla oynadığın zaman Usyk'i yenemezsin. Kesinlikle yenemezsin. Çünkü Usyk teknik mesafeyi iyi ayarlıyor. Orta distansta iyi dövüşüyor. Çıkışları iyi, kaçışları iyi. Boşa iyi alıyor. Dikkati iyi. Zamanlaması iyi. Ama dediğim gibi tecrübeli boksörlere bu şekilde teknik boksörlere presli dövüştüğü zaman doğal olarak bozuluyorlar. Çünkü artık yumruğun nereden geleceğini bilmiyor. Düşün ki çarpışıyorsun. O sana atıyor sen ona. Ama işte bazen kafa olarak akıllı dövüşmediğin zaman zamanlamayı iyi yapmadığın zaman doğal olarak maçtan kopuyorsun. Usyk ve Fury maç yapsa kazanan tek şampiyon olur. Efsane maç olur. Usyk Fury. Usyk Fury maçı zaten büyük bir ihtimal gelir. Çünkü boks hayranlarına, takipçilerine bakıyorum. Usyk Fury maçını çok istiyorlar. Ama yine Usyk'in Fury'yi yeneceğine inanıyorlar. Şahsen ben de inanmıyor değilim. Çünkü Usyk aynı Fury gibi hareketli, dikkatli.
ve iyi, güzel net vuran bir boksör. U2'de hiçbir zaman şöyle bir şey var. Bazı arkadaşların yorumları var. Yani ben hiçbir boksörü hafife almam. Hiçbir boksörü de küçümsemem ama neyse onu söylerim. Ben hiçbir zaman U2 boksuyla ilgili en ufak bir olumsuz eleştiri yapmadım. Ama şunu dedim. Normal fit olması gerekiyor Usyk biraz daha fit. Özellikle omuz başlarını bir de daha güçlendirmesi gerekiyor. E, Omuz olarak ve sonrasında daha iyi bir Usyk emin olun görebiliriz. Çünkü Usyk'in zaten ayakları çok hızlı. Mesela normalde mesela Derek Chisora ile yaptığı maçta nasıl oynuyordu yanlara? Kaçışları nasıldı? Çok güzel, hızlı. Yani o şekilde olsa daha iyi Usyk'in. Ama tabii dediğim gibi yaş faktörü, örnek vereyim, yaşadığı sorunlar insanı bazen çökeltebiliyor. Usyk'te de o var. Ama inşallah şu maç bence ona ilaç gibi geldi. Bu galibiyet tekrardan daha iyi çalışacak. Rövanşa bence Usyk daha toparlanacak ve gözünü artık Fury ve Wilder'a dikti. Büyük bir ihtimal onlardan biriyle maç yapıp bütün ünvanları elinde tutacak. Çıtasını çok daha yükseltecektir. Yorumlara biraz bakayım. İsterse yapardı. WBC kemeri Fari'de, WBIBA kemeri Usyk'te, ikisi de ağır siklet şampiyonu. Aynen. İkisi büyük bir ihtimal karşılaşacak. Wilder Usyk'i yener. Wilder Usyk'i yener. Yok, belli olmaz. Usyk ve Fury maç yapsa kazanan tek şampiyon olur. Efsane maç olur. Aynen öyle. Bu maçta gelecek büyük bir ihtimal ama ne zaman? Tabi onun öncesinde biraz bu zamanı uzatırlar. Hep öyle oluyor genelde. Ruiz 120 kilogram da olsa, 110 da olsa Joshua geri adımlayarak direklerle yapması gerekeni yaptı. Usyk için rövanş hemen yapmamalı. Araya bir iki adam alıp sonra karşısına geçmeli. Doğru olan bu. Adam almayacaktır büyük bir ihtimal. Joshua direkt Usyk'le maç yapacaktır. Bir de şöyle ikinci maçta Andy Ruiz maçında yapması gerekeni yaptı Anthony Joshua. Nasıl? Akıllı dövüştü. Yani dövüşmesi gerektiği gibi dövüştü. Ama şimdi Usyk gibi teknik boksörlerin karşısında örnek vereyim bu şekilde dövüşürsen orta distansta bu maçı kaybedersin. Çünkü senden daha hızlı, senden daha esnek ve senden daha örnek vereyim yetenek olarak bir tık daha e, iyi bir boksör var. Yani her yerden yumruk atan bir boksör var. Tabi Joshua yeteneksiz değil ama Joshua kendisini çok örnek vereyim beton yapmış. Artık yani ırganamaz hale gelmiş yani böyle. Biraz da esneklik kazandırması lazım kendine. Daha rahat örnek vereyim her yerden aparkatını, kroşesini, bellerini daha çok oynatması lazım. Benim şahsi fikrim hep ağırlık olduğu zaman hem hız olarak yavaşlıyorsun hem de doğal olarak bir katılaşıyorsun yani. Vücudu her zaman dediğim gibi esnek tutmak gerekiyor. Boks yapanlar buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Altını çizerek söylüyorum. Jimnastik hareketlerini boks yapanlar çok yapması gerekiyor. O açma germe, esneme bunlar. Joshua balon diyorlar. Doğru. Ya Joshua balon değil. Şunu söyleyeyim. Joshua için şunu söyleyeyim. Joshua aslında dövüştüğü zaman çok iyi dövüşen bir boksör. Ama Joshua'nın bir sorunu var. Joshua vazgeçiyor. Yani mesela bunu Andy Ruiz maçında da gördük. Bundan önceki birkaç maçta da gördük. Bazen vazgeçiyor. Vazgeçmediği anda da zaten o maçı kesin alıyor. Tekrar örnek vereyim kendini kontrol altına aldığı zaman o maç alıyor. Ama vazgeçtiği zaman maç gidiyor. Sonra işte sonra bak sonra hiçbir şey yapmasaydı sadece dişini sıksaydı mesela ayak hareketlerini mesela yoruldu diyelim gözleri kapandı aldatsaydı kandırsaydı korkutsaydı rakibini kaçak oynasaydı yine örnek vereyim o kombineyi yemeseydi belki de şu an farklı bir şey konuşuyor olacaktık. Hani şunu demeyecektik. Usyk puan olarak net olarak işte öndeydi demeyecektik. Çünkü insanlar dediğim gibi boksta direkt galibiyete odaklı doğal olarak da biz şu an Usyk hani yok gibi yani. Şey pardon Joshua yok gibi. Çünkü neden? Usyk kazandı bak. Dünya Usyk'i konuşuyor.
Ama ne olursa olsun bu maç Joshua'ya gitseydi dünya Joshua'yı konuşacaktı. İşte İngiliz boksörün zaferi, İngiliz boksör Ukraynalı boksörü işte puanla yendi. Böyle konuşacaktık. Ama işte dediğim gibi Usyk yendiği için Usyk'i şu anda dünya Usyk'i konuşuyor. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Şimdi iki boksör arasında her zaman şunu söyledim. Yine tekrarlıyorum. Hani diyor ya işte nasıl söyleyeyim? Joshua yenildi. Joshua kötü bir boksör olabilir mi yani? Olimpiya şampiyonu bir boksör. Yani 20 tane 24 tane knockout'u var. Yani bu boksör kötü olabilir mi? Yani olma şansı yok. Sadece şu bir gerçek. Boksta şu var. Bir maç biri devleşirken bir maç diğeri devleşebilir. Tabii işte diğer maç Usyk'in pardon Joshua'nın devleşeceği kesin mi? Değil. Ama yeniden Usyk yenebilir mi? Yine yener. Bu maça kim daha iyi hazırlanırsa yine söylüyorum performans olarak kim iyi olursa bu şekilde maçları onlar alır. Çünkü iki denk boksörde tecrübe ve teknik olarak bu maçlarda iyi boksörlerin performansı belirler maçın gidişatını. Kim daha iyi hazırlanırsa doğal olarak o kazanır. Joshua ola ki rövanşı yaparsa tüm kariyeri bitebilir. Joshua iyi boksör, kaliteli boksör. Fakat Usyk bir iki gömlek daha iyi. Yazık olur kariyere. Arayı umarım maç alır. Ben şahsen alacağını zannetmiyorum. Direkt bu maç ikinci rövanş maçı gelebilir. Berkinsem Andy Ruiz maçı Joshua'da büyük izler bıraktı. Cesaretini ve inancını kaybetti. Bence de yani. Ama ikinci maçı almayı bildi Andy Ruiz'den. Sondan yine bir çıkış yakaladı. Ugas'la Errol Spence Jr. ile maç yapar mı hocam? Ugas'la Errol Spence yapabilir yani. Şimdi Ugas'ın boksuna gelince Ugas Kübalı bir boksör. Ugas Küba boksunu yapmıyor. Ben zaten Ugas'ın şu anki boksu Amerikan boksu, İngiliz boksu Ugas'ın yaptığı. Yani Küba boksu Ugas'ın yaptığı boks değil. Küba boksu Lara'nın yaptığı boks. Küba boksu örnek vereyim. Gamboa'nın yaptığı boks. Yani Ugas yani eğilerek boks yapıyor. Tamam mesela şeyden aldı. E, Dilimin ucunda söyleyemiyorum. Manny Pacquiao'dan maç aldı ama yani 50 yaşındaki adam. Yaşı var artık. Antrenmansızdı zaten. Pacquiao doğal olarak eli kolu gitmedi Pacquiao'nun. Antrenmansız. Çünkü şimdi iyi antrenmanlı olduğu zaman doğal olarak bir 2 3 atak yaparsın. Ama antrenmanlı olmadığı zaman birinci hata zor yaparsın. Elin kolun gitmez. İkinci hata gitmez. Bunun için her zaman boksta hani Joshua ne diyor? Çalışmak. Doğru söylüyor. Söylüyor ama yani bunu göremiyoruz. Ringde göremiyoruz. Önemli olan çalıştığın zaman ringe yansıtacaksın ki insanlar görecek. Tamam çalışmak doğru. Çok da çalışmak. İyi çalışmak. Akıllı. Yeteri kadar. Örnek vereyim fazlası da değil. Fazlasını çalıştığın zaman süre antrenörü oluyorsun. Bu sefer bitkin artık yorulmuş, bıkmış oluyorsun. Ve top nokta bir seviyede örnek vereyim onu tutman gerekiyor. Joshua ikinci maçta strese girer mi? Bence daha rahat olur. Bence daha rahat olur Joshua. Joshua'nın bir tane aparkat vurduğunu görmedim maçta. İşte ben işte arkadaşlar bak söylediğim sözlerde bak daha önce yaptığım yorumlar var. Ve bu yorumlarda da her seferinde bunları tekrarlıyorum. Yani ben söylediğim her sözün yine arkasındayım. Ben ne dedim? Bazı boksörlere mesela bazı boksör olur karşında her yumruğu vurursun. Bir başka boksörle dövüşürken istediğin yumrukları vuramazsın. Kubrat Pulav'a aparkat vuruyordu. Örnek vereyim kroşe vuruyordu. Her yerden vuruyordu. Çünkü Kubrat Pulav karşısında duruyordu Robocop gibi. Ama karşısında hareketli bir dedim. Usyk var ve istediği yumruğu vuramayacak ve yakalayamayacak. Ve ben bunları maç olmadan önce söyledim. Önceki yorumlarıma bakın. Yani hani şunu demiyorum. Benim her söylediğim söz çıkıyor. Dediğim her şey çıkıyor. Ama yani bunun ispatı var. Maçtan önceki videolarıma bakın.
Aynısını gördük ve Joshua Usyk'e istediği yumruğu vuramadı. İstediği oyunu tutturamadı. Karşısında hareketli bir Usyk, yumruk yemeyen bir Usyk, dikkatli bir Usyk. Doğal olarak da maçın galibi Usyk oldu. Bir aparkat vurduğunu görmedim. Hocam Luis Ortiz vs Usyk nasıl olur? O da iyi olur. O da iyi maç olur. Abi bu maç bana satılık gibi geldi. Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Joshua'yı ilk defa böyle gördüm. Yani Joshua'yı ilk defa böyle gördüm. Joshua'nın boksunu ilk defa böyle gördüm. Yani bu kadar mücadele etmesi gerekiyor. Yumruk atması gerekiyordu. Kombine yok. Atak yok. Yani ortada bir maç. Yani anlamadım gitti. Yani satılık mı orasını bilemeyeceğim. Orada çünkü perdenin arkasında ne çeviriyorlar orayı biz bilmiyoruz. Biz sadece izlediğimizi, gördüğümüzü anlatabiliyoruz. Tabi boksta birçok şey dönebiliyor. Yani bunlar var. Kulaktan doyma insanlar birçok şey duyuyor boksla ilgili. İşte burun kemiğini kıkırdağını aldırıyorlar. İşte bilmem ne. Bunlar doğrudur, gerçektir bilmiyorum ama ben aldıran hiçbir arkadaşım olmadı, takım arkadaşım. E, Görmedim, bilmiyorum. Ama varsa da vardır. Ama dediğim gibi boksla ilgili kulaktan dolma birçok şey duyabiliyoruz. Bu da doğru olabilir. Özkan Diler. E, hocam Wilder vs Fari'den sonra kazananın yeni rakibi kim olur sizce? Bence Usyk'le bir maç düzenleyebilirler. Usyk'le Fari arasında bir maç düzenleyebilirler. Bence ondan öncesinde Usyk'le Wilder karşılaşsa daha heyecanlı, zevkli bir maç olur. Çünkü Wilder hırçın, savaşçı bir boksör. Savaşçı e, Fari daha çok Fari de şeye ters gelebilir. Doğrusunu söylemek gerekirse Fari Usyk'e ters gelebilir. Çünkü Fari de aynı şekilde hareketli. Belleri çok oynuyor. Yumruktan çok kaçıyor. Esnek ama şu bir gerçek. Usyk Fari ile şöyle Fari'ye yatırır mı bilmiyorum ama Usyk Fari'den maç alacağına ben inancım tam çünkü Usyk'in boksunu biliyorum. Bakalım nasıl olacak. Avni 72,5 kiloya inmiş abi. Aynen. Avni yaşıyor mu ya? Aynen, Avni hayatta. Anthony Joshua Usyk'e çok saygı duydu çünkü. Çünkü şöyle, yani boksta dünya onları izliyor. Aslında yaptıkları çok güzel mesajlar verdiler boksla ilgili dünyaya. Boksun ne kadar saygılı, ne kadar güzel bir spor olduğunu dünyaya gösterdiler. Yaptıkları hareketlerle, eylemlerle, konuşmalarla ve maçtan önce ve maçtan sonra o samimi yaklaşımları gerçekten süperdi. Ama dediğim gibi bence iki rakibin maçtan önce bu kadar samimi olmaması gerekiyor. Tamam, örnek vereyim, tokalaşırsın. Çok da fazla samimilik bana da şey gelmiyor yani. E, Samimi oldukları gelmiyor çünkü bir gün sonra birbirlerini öldürecekler. Yani bilmiyorum artık. Joshua Dylan White maçına bakın. Nerede Joshua? Niye öyle dövüşmüyor? Yani Joshua dediğim gibi yani performansının gerisinde dedim. Ben aynı şekilde Usyk'i de kendi performansının gerisinde gördüm. Usyk normalinden o performansından daha iyi yani Usyk. Usyk idmanlı Fari'yi yenemez hocam. Usyk idmanlı Fari yenemez. Aynen, ben zannetmiyorum yani Fari'ye karşı galip gelecektir Usyk. Bu ne saçma bir yayın konusu la. Bu ne diyor? 10 IQ yayını. Rap song kim bir şeyler diyor ama. Neyi beğenmedin arkadaşım? Söyle de biz de senin sorularına cevap verelim. Beğenmediğin ne var? Fari gerektiği yerde vücut ağırlığını kullanarak resmen güreş yapıyor. Yani şöyle, Fari'nin şöyle bir avantajı olur Usyk karşısında. Fari Usyk'i vücut gücüyle bazen Fari eziyor rakibini. Yani boğuşma anında ezebiliyor.
Yani bu şekilde belki maç alır ama zor alır yani. Usyk'ten zor maç alır. Çünkü Usyk vazgeçmeyen bir isim. Son ana kadar savaşıyor. Sonra nasıl yumruk attığını son saniyeler gördük. Usyk bu. Yani işin açıkçası yani Farin'in işi zor Usyk'le karşılaşırsa. Selamlar, iyi yayınlar Ercan Aydın. Aleykümselam Ercan. Hocam bu zafer hocam bu sefer kim alır sizce? Wilder ve Safari. Wilder biraz kinli gibi geldi. Takip ediyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu işin kinle, minle, kabadayılıkla hiç alakası yok. Yani bunu bir kez söyleyelim. Boksun öyle kinle, kabadayılıkla işte öncesinde atarlı giderli konuşmayla hiç alakası yok. Boksla ringe girdiğin zaman göstereceğin performans, teknik ve o anki maçı istemen. Yani o anki doğru zamanda doğru atakları yapman, doğru yumruğu vurman, fentleri örnek vereyim, rakibini o an kandırman, zekanı, her şeyini öne sürmen, yaptığın ringin içerisindeki strateji, hangi round ne yapacaksın? İlk round nasıl döveceksin? İkinci round nasıl döveceksin? Yani bunlar nasıl söyleyeyim? Hep bir öncesinde strateji yapacaksın. Rakibini iyi analiz edeceksin. Nereden hangi yumruğu vuruyor? Nereden kaçıyor? Yani bunlar boksta önemli. Hocam Mesut Balon Joshua Ülgül öldüm. Hocam maç sonucu can yakıp dönüşüyor, sonra bir şey olmamış gibi yapanlar bence saçma. Dönüşüyor. Aynen öyle yani, bana da saçma geliyor. Adına centilmenlik diyorlar ama şahsen beni döven adama sarılmam. Şimdi şöyle, boksta şöyle bir şey var. Yani sarılıyoruz. Gerçekten ben de öyle. Düşün, adamı 3 round boyunca dövüyorsun. Sonra gidiyorsun sarılıyorsun. Yani bence de bu samimice değil ama yani boks bu yani. Boksta bu var. Ama şu da bir gerçek. Hani her zaman söylüyoruz. Benim en büyük dostum ringdeki rakibimmiş. Çünkü arkamdan hiç çevirmiyor. Bana arkamdan vurmuyor. Karşımda ne yapacağını biliyorum. Bana yumruk vuracak. Ben de ona vuracağım. Gerçekten keşke herkes böyle rakibimiz olsa daha iyi olur. Samimi. Bence karşımızdaki rakip en samimisi. Arkadaşlar gerçekten öyle yani. Karşında rakip ne yapacağını biliyorsun ama arkamızda bizim yakın çevrelerimiz olsun. Dostumuz dediğimiz, arkadaşlarımız dediğimiz insanların bizim arkamızdan neler çeviriyor. Yani ama burada rakibin senin karşısında ne yapacağın belli. O sana vuracak, sen de ona vuracaksın. Yani ben gerçekten bütün rakiplerime her zaman saygı duydum. Saygı duydum. Ama tabii bazılarına duymadım. Duymadığım rakiplerim de gerçekten yani nasıl söyleyeyim, bana saygı duymuyorlardı yani. Ben onlara saygı duyuyordum, onlar duymuyordu. Bu yüzden bu şekilde olan rakiplerimi bir kenara koydum ve yoluma baktım. Ha, emin olun ben onlara bazı konularda çok yardımcı olmuşumdur. Benim sayemde belki de madalya almışlardır. Çünkü ben iyi bir nasıl söyleyeyim, karşıdaki rakibime nasıl söyleyeyim, ringde, antrenmanda zor anlar yaşatırım. Yaşatmamın sebebi de şu. Çünkü onun rakibi ona acımayacak ringde. Eğer madalya almak istiyorsa benim onu zorlamam gerekiyor. Onun da beni zorlaması gerekiyor. Yani ki biz ikimiz de başarılı olalım. Yoksa şimdi örnek vereyim, biriyle seçme nasıl söyleyeyim, antrenman yapıyoruz. İşte az vuruyorsun. Ya işte diyor böyle vuruyor. Ya ne yapacaksın? Gül mü vereceğim ben sana? Yani boks bu, adı bu, vuracaksın. Sen bana vuracaksın, ben sana vuracağım. Yani şöyle bir şey var. Arkadaşlar, boks yapan arkadaşlar vardır. Belki beni burada takip eden. Örnek vereyim. Yani ringde rakibinize darılmayın. Antrenman maçlarında darılmayın. Yani vuracak. Siz de ona vuracaksın. Birbirinize darılmayın. Bak mesela bunu en güzel yabancılar yapıyor. Birbirlerini öldürüyorlar. Ama bittiği zaman birbirleriyle gülüp eğleniyorlar. Bizde bu yok. Mesela ben biriyle bir antrenman yapıyorum. Az bir şey sertleşiyoruz. Hemen bana kafa takıyor. Ama gerek yok ki yani. Bu boks, adı boks. O zaman bu sporu hiç yapmayacaksın. Ben kimseye örnek vereyim bana sert vurdu diye veya örnek vereyim e, benim canımı yaktı diye darılmadım veya gönül koymadım. Ama
Benim rakiplerimin çoğu mesela partnerlerimin bu şekilde hepsi bana gönül koyuyordu. Telefonları neden açmıyorsun hocam? İlk idman sonrası teşekkür edecektik. Özgür Sakarya. Özgür Sakarya yayından sonra görüşürüz, tamam mı? Açarım ben. Beni 2 defa aramışsın. Prime Gençlik Spor yoksa Prime Khabib Yiğido. Khabib Yiğido. Özgür Sakarya, tamam tamam hocam. Şimdi zaten yayının da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son soruları alalım. Şimdi son soruları alalım. Yarın akşam yine 10 gibi canlı yayın açarız. Yine boksla ilgili konuşuruz. Bence de rövanşlarda şöyle bir şey yapayım. Veya ayrılacak arkadaşlar da hocam boks yaptığın dönemde uyku düzeni nasıldı? İşte benim tek sorunum şuydu. Uyku düzenim çok kötüydü benim. Neden bilmiyorum. Ya tabii boks yaptığım dönemlerde kafam rahat değildi. Bazen çok konsantre olamıyordum. Rakiplerime konsantre olamıyordum. Antrenmanlarda bazen konsantre olamıyordum. Konsantre olduğumda da zaten emin olun rakiplerime karşı üstünlük sağlıyordum. Örnek vereyim. Şöyle bir şey yapıyorlardı. Mesela bazen seçmeye çıkıyordum. Seçmeler olur mesela milli takımda. İşte bir tane boksör diyor ki ya beni seçmede yenmiş gibi mesela maç yapıyoruz işte yine Merdal işte şey yapıyorlardı böyle yine Merdal. Neyse beni şey yapıyorlar göğe ben çok kötü bir boksörmüşüm. İşte o beni her zaman yenermiş gibi oysa hiç alakası yok. Neyse seçmeye çıktık. İşte birbirleriyle gülüşüyorlar. Şey yapıyorlar. Ne derler ona? Hocayla birbirlerine. Hoca da sevdiğim bir hoca ama doğal olarak ortam gereği benden uzaklaşıyor. Benim yanıma yaklaşırsa doğal olarak ona da bir tavır alacaklar. Neyse maça çıktık. Tabii ben gayet kafam rahat yani. Maçı alacağıma da inanıyorum yani ondan. Neyse maça çıktık. Bu bana yumruk vuramıyor. Sağdan soldan buna çarpıyorum. Bu dediğim boksör de 13-14 kez Türkiye şampiyonluğu vardır yani. Yumruk vuramıyor. Birinci round, ikinci round, üçüncü round. Hoca diyor ki oğlum ne yapıyorsun lan sen diyor. Ondan sonra işte böyle nasıl söyleyeyim e, bu şekilde şeyler yaşadım yani. Çok iyi kendini iddia edenler benden daha yetenekli hocalar da onları yetenekli görüyor. Bana yumruk vuramayan adamları düşün benim önüme koydular. Yani Türkiye'de bazen de boksun nasıl gittiğini de siz de anlayın yani. İşte Ömer Yılmaz kesinlikle haklısın. Farayı alırsa maçı bildir emekli. Ya bir şeyler yürümeyince arkadaşlar şöyle bokstan mesela ben baktım Türkiye'de yürümüyor. Artık bu işi benim yapmamı istemiyorlar Türkiye'de. Ben ne yaptım? Sesi yerine uzaklaştım. Ha şimdi artık amatör bir nevi bitti gibi. Yani amatörde daha olacağını zannetmiyorum. Ne olur? Prof olur. Prof dövüşebilirim. Amerika'dan, İngiltere'den gelen teklifleri açayım. Japonya'dan gelen tekliflere. Eğer iyi bir teklif gelirse prof olarak dövüşmek istiyorum. 60 dövüşürüm, 57. Ona o zaman karar vereceğiz. Hangi kiloda kendimi iyi hissedersem orada dövüşürüm. Büyük bir ihtimal 60 dövüşürüm herhalde. Çünkü şu anda bayağı kilom var. Şimdi vallahi bilmiyorum ki çok maç yaptım ben. Yani çok maç yap dediğim 8 yaşından beri boks yapıyorum işte. Yani düşün. Yani biz antrenmanlarda bile 12 round, 11 round dövüştük, 10 round dövüştürdük. Yani biz daha ağır maçlar yapardık yani. Ukraynalılarla, Kazaklarla, Kübalılarla yani çoğu ülkeyle hemen hemen kamp yapmıştır. Romenlerle, şunlarla, bunlarla. Çok. Ya şöyle bir şey. Burada önemli olan bir şey vardı. Önemli olan ne? Gözlem. Yani kimin ne yaptığına bakmak. Kimin nasıl çalıştığına bakmak. Benim en büyük özelliğim izliyordum yani. İzliyordum, bakıyordum kim ne yapıyor. Kim neler yapıyor, nasıl çalışıyor.
Hocam prof zaten yok. Onun harici bir ay dövüş tecrübesi var diye turnuvaya katılanlar var. Bunlara ne diyeceksin? Ya bu acemice bir şey. Yani bir ayda turnuvaya katılmak demek o çocuğu bir nevi Allah göstermesin ters bir yumruk yer. Yani sağlığından değil hayatından bile olur. Yani ringde örnek vereyim ölen insanlar var. Yok değil yani. Doğruya doğru. Bu yüzden Amerika'da 9 tane mi ne her yıl mı işte bu zamana kadar vefat eden boksörler var. Bu yüzden o çocuğu öyle bir tehlikenin içine atmaya hiç gerek yok. Boksa nasıl başladın Erdal Hoca? Ailemde birinin sayesinde başladım. Ve bırakmadım. Boksu 8 yaşında başladım. Yani 35 yaşındayım. Boks hayatımda hep oldu. Yani sevdim. Herkes bırak dedi. Vazgeç dedi. Örnek vereyim boks yapıp da ne yapacaksın dedi. Ben yine bırakmadım. Ama belki bıraksaydım belki durumum belki çok daha iyi olabilirdi. Çünkü çok girişken, çok çalışkan. Yetenekliyim. Futbolda da çok iyiyim. Yeteneğim var. Ayak bileklerim çok iyi. Ama işte boksa devam ettik. Boksta da belki karşıma o Ukraynalı antrenör çıkmasaydı boksta da çok iyi olacağımı veya ilerleyen bokstan sonraki antrenörlük hayatımda da çok iyi olacağımı belki zannetmezdim. Tabii birkaç antrenörden, Kübalı'dan, Ukraynalı'dan işte diğer bazı hocalardan aldığım bilgiler beni gitgide donanımlandırdı, tecrübelendirdi ve artık boksla ilgili birçok konuya sahip oldum. Önemli bilgiye sahip oldum. Bundan sonraki süreçte kendim nasıl çalışacağımı biliyorum. Sporcumu nasıl geliştireceğimi biliyorum. Neler yaptıracağımı biliyorum. En önemli olan da bu zaten. Çok şükür boksla ilgili yani şunu diyemem. Birinin bilgisine ihtiyacım var diyemem. Kendi bilgim fazlasıyla yetiyor ama şu bir gerçek. Öğrenmeye çok açığım. Öğrenmeye çok açığım. Ve bundan sonraki süreçte de elimden geldiği kadar boksta hem örnek vereyim hem bilimsel açıdan biraz daha kendimi geliştireceğim. Hem de daha farklı stratejilerle öğrencilerimi ve kendimi e, geliştireceğim. Çünkü başarılı olmak istiyorsan farklı olmak zorundasın. Başarılı olmak istiyorsan bir sistem, bir düzende çalışmak zorundasın. Başarılı boksörlerin hepsine bakın. Mesela yani doğru anlamadıysam İngilizcem kendime anlatacak kadar var. Sadece 2 yıl ayak hareketlerine çalışmış başarılı olan bir boksör. Yani bu da olimpiyat şampiyonu. 2 yıl ayak hareketlerine. Yani bu hani kimse önemsemiyor ama ben hep diyorum ayaklar boksta çok önemli. Biz ayaklara ne kadar önem veriyoruz boksta? Yani tamam dans etmeyi biliyoruz. Tamam bu kadar. Bu değil işte. Bunu çok tekrar yapacaksın. Maç anında ne yapıyor? Ayakların birbirine dolanıyor. İşte dengen kayıyor. İşte boksta mesela rakibinle sarıldın. Rakibin dönüyor. O an sen de rakibinle birlikte döneceksin. Örnek vereyim. Sola mı döndü? Sola. Sağa mı döndü? Sağa. Yani ayaktan o derece esnek olacak. Şimdi düşün. Rakibin dönüyorsan yere düşecek durumdasın. Dengen sağlayamıyorsun veya rakibin sağ sert bir yumruk vurduğu zaman sağlam durabileceksin yani. Bunun da işine çalışmak. Denge örnekleri bunlar hep yavaş yavaş doğru antrenmanlarla, doğru hareketlerle bunları bak biraz okuyayım boks. İnsan bokstan soğuyor. Aynen öyle. Yani abi Türkiye'de şampiyon oldu mu direkt Avrupa'ya ya da dünya şampiyonasına gidemiyorlar mı abi? Yok. Öyle bir şey yok. Türkiye şampiyon oldun. Avrupa'ya dünyaya gideceksin diye bir şey yok. Ben kaç kez Türkiye şampiyon oldum. Ne Avrupa'ya götürdüler ne dünyaya. Hem de benim hakkımdı yani. Teknik olarak her türlü çalışan her şeyi bendim. Götürmediler kaç defa. Söz verip götürmediler. Yani şeyden değil. İşte diyorlar tamam Erdal sen gideceksin. Maç zamanı geliyor. Yok diyor yine o gidecek. İyi tamam. Diyor buraya sen gideceksin. Tamam. Yine onu götürüyorlar. Tamam. Yani artık daha ne yapalım?
Hocam ticaret yapın. Boks insanın ömrünü kısaltır. Ahmet Kamçıcıoğlu gerçekten çok güzel yorumlarım var. Ya ömrümü mü kısalttı, ne yaptı ben de bilmiyorum. Mesela bugün berbere gittim. Kuaförü dedik işte saçlarıma baktım dökülmüş falan dedi biraz saçları dedi. Yaşın kaç dedi. Dedim 35. Erken mi dedim. Erken dedi. Dedim abi çok sıkıntı çektik dedim ya. Ondan da olabilir dedim yani. Çok stres, sıkıntı çektik. Yani olsun. Zamanı gelince zaten her şeyimiz gidecek. Şimdi arkadaşlar yayının da sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Yeni bir konuyla. Ee, Kendinize çok iyi bakın. Bu arada abone olmayanlar varsa abone olsun. Beğeni de yapmayı unutmayın. Avrupa Şampiyonası'na gitmiyorsak hiç boksa başlamayın hocam. Ticaret yapın. Şimdi arkadaşlar yani çok farklı şeyler dönüyor. Burada söylemek istemiyorum ama söylenecek çok şey var. Anlatacak birçok şey var. İyi geceler Fatih Hocam. Onları da zamanı geldiğinde zaten ben birçok yazılarım oluyor Facebook'ta, şurada, burada. Yani zamanı gelince de nasıl söyleyeyim zaman zaman aktarıyorum yani ben yaşadıklarımı. Katıl butonunda orada da var zaten benim boks yaşantımla ilgili anlattım zaten. Oraya da girip bakabilirsiniz. Kendi hayatımla ilgili, boks yaşantımla ilgili biraz bilgi verdim orada. Arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar iki boksörle ilgili. Yarın farklı bir konu olur. Veya bir başka konuyu işleriz. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere.